Hiç düşündünüz mü? Para dediğimiz bu küçük nesne insanlık tarihini nasıl bu kadar şekillendirdi? Birkaç altın parça zamanla dijital kodlara dönüştü. Ama gerçekten kimin kontrolünde? Bugün paranın öyküsünü anlatmak için zamanla bir yolculuğa çıkıyoruz. Takas çömleklerinden dijital altına. İnsanlığın bu uzun ve ilginç yolculuğunu birlikte keşfedeceğiz. İşte insanoğlunun ilk alışveriş sahnesi. Takas ekonomisi. Avcı elindeki geyiği meyveyle takas etmek istiyor. Ama fark ettiniz mi? Meyve toplayıcının zaten elinde yeterince yiyecek var ve doymuş. Geyik ona bir şey ifade etmiyor. Ve işte sorun tam olarak burada başlıyor. Takas güzel bir fikir gibi görünse de herkesin ihtiyaçlarının aynı anda uyuşmadığı bir dünyada bu sistem işe yaramıyor, çöküyordu. Takas, insanlığın ilk ekonomik sistemi olarak sahnedeydi. Ancak bu sistem, büyüyen toplumların ihtiyaçlarını karşılayacak kadar etkili değildi. İşte bu yüzden insanlar ortak bir değeri temsil edecek bir şey bulmaya ihtiyaç duydu. Sonra sahneye Lidyalılar çıktı. İşte bu altın ve gümüş alaşımından yapılmış ilk madeni para. Yüce halkım, bu sikkeler ticaretimizi kolaylaştıracak ve krallığımızın gücünü simgeleyecektir. Lidya kralı Kroisos tarihin ilk sikkelerini bastırdı. Artık ticaretin ortak bir dili vardı. Sikke sadece bir değişim aracı değildi. Aynı zamanda siyasi gücün bir simgesiydi. Parayla birlikte ticaret hızlandı, sınırlar aşıldı. Ancak zenginlik her zaman eşit paylaşılmaz. Bu sorun insanlık tarihinde hiç değişmedi. Zaman geçti ve ticaret arttı. Madeni paralar ağırlık kazandı, taşımak zorlaştı derken Çin'in Tang Hanedanlığı tarihin bir başka devrimini gerçekleştirdi. Kağıt para, hafif, taşınabilir ve modern paranın ilk hali. Ancak paranın hafifliği onu güçlü bir araç haline getirdiği kadar riskli bir hale de getirdi. Artık kağıt parçaları yalnızca bir değişim aracı değil, aynı zamanda güç ve statünün bir göstergesi oldu. Kağıt paranın kolaylığı dünyayı değiştirdi, ticaret hızlandı. Ancak bu gücün ve servetin belli ellerde toplanmasına da yol açtı. Napolyon Bonaparte bu gerçeği en iyi bilenlerden biriydi. Fakat Napolyon dünyayı döndürdüğünü düşündüğü bu güçle neler başardı? Fransa'nın ihtişamını mı arttırdı yoksa savaş alanlarında kaybedilen binlerce hayatın bedelini mi ödedi? Para yalnızca bir değişim aracı olmaktan çıktı ve siyasi gücün bir göstergesi haline geldi. Napolyon için bu sikkeler sadece ticaret değil, aynı zamanda bir ulusun kaderini şekillendiren araçlardı. Napolyon paranın gücünü zekice kullanarak Fransa'yı güçlendirdi. Ama sorulması gereken bir soru var. Parayı kontrol eden Napolyon muydu? Yoksa o da paranın sistemine boyun mu eğdi? Tarihte paranın bir başka önemli işlevi vardı. Liderlerin ve güçlerin hikayesini anlatmak. Madeni paralar yalnızca alışveriş için değil, gücü ve otoriteyi halkın zihnine kazımak için de kullanıldı. Roma imparatorları kendi portrelerini madeni paralara bastırarak hüküm sürdüklerini her alışverişte hatırlattı. Para bir ödeme aracı olmanın ötesinde bir iletişim aracıydı. Güç ve otorite bu küçük metal parçalarla insanların hayatına işlendi. Zaman değişse de para üzerindeki hikaye anlatımı değişmedi. Liderler ve uluslar parayı bir güç sembolü olarak kullanmayı sürdürdü. Ve 20. yüzyılda bu hikayenin en büyük anlatıcısı Amerika Birleşik Devletleri oldu. 1944 yılında 2. Dünya Savaşı'nın yıkıntıları arasında dünya ekonomisini yeniden inşa etmek için liderler bir araya geldi. Bretton Woods Konferansı küresel finansal sistemi şekillendirdi ve ABD doları altın karşılığına dayalı bir rezerv para birimi olarak sahneye çıktı. Ancak 1971'de Amerika Birleşik Devletleri doların altınla bağlantısını kopardı ve dolar bir güven temeli üzerine serbestçe dalgalanmaya başladı. İşte bu doları sadece bir para birimi olmaktan çıkarıp uluslararası bir güç mekanizması haline getirdi. Dolar yalnızca ticaretin değil, aynı zamanda politik gücün bir aracı oldu. ABD doların hakimiyetini kullanarak ülkeler üzerinde yaptırımlar uyguladı, ticaretlerini sınırlandırdı ve politikalarını şekillendirdi. İran'dan Rusya'ya doların gücü her zaman hissedildi. Bugün doların hakimiyetine meydan okumak isteyen ülkeler alternatif yollar arıyor. Ancak doların küresel ekonomi üzerindeki etkisi hala güçlü bir şekilde hissediliyor. Bu güç sadece ekonomiyi değil, politikaları ve insan hayatını da şekillendiriyor. Tarih boyunca para sadece bir araç olarak değil,
değil, aynı zamanda bir hedef olarak da görüldü. Liderler imparatorluklarını büyütmek için parayı kullandılar. Bugünse bu güç artık fiziksel değil, dijital bir dünyaya taşındı. Paranın bu yolculuğu bizi fiziksel paralardan dijital paralara taşıdı. Ancak soru aynı kaldı. Bu güç kimin elinde? Parayı biz mi yönetiyoruz yoksa o mu bizi kontrol ediyor? Paranın hikayesi Napolyon'un altın sikkelerinden dijital bir devrime doğru evrildi. Ancak bu devrim bize yeni sorular getirdi. Para bir değişim aracı mı yoksa yaşamın ta kendisi mi? Şimdi bir düşünün. Eğer para yalnızca bir değişim aracı değil de hayatın kendisi olsaydı, In Time filminde zaman paraya dönüştü. İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek için kazandıkları zamanı kullanıyor. Zenginler ölümsüz olurken fakirler her saniye için savaş veriyor. Bu hikaye paranın insan hayatı üzerindeki kontrolünü dramatik bir şekilde yeniden yorumluyor. Zamanın paraya dönüştüğü bu dünyada servet yalnızca lüksü değil, yaşamın kendisini satın alıyor. Ve bu eşitsizlik paranın evrimindeki en büyük soruyu aklımıza getiriyor. Para bir araç mı yoksa bir silah mı? Bu sistemin modern dünyada bir karşılığı yok mu? Dijital paralardan oluşan yeni dünyamızda kazançlarımız ve zamanımız gerçekten bizim kontrolümüzde mi? Yoksa günümüz ekonomisi hayatlarımızı daha farklı şekillerde mi yönetiyor? Paranın hikayesi takastan dijital çağa kadar uzandı ama her dönemde bir gerçek değişmedi. Para insanlar üzerinde bir güç mekanizması haline geldi. İster altın sikkeler, ister kağıt paralar, isterse dijital kodlar. Hep bir kontrol ve eşitsizlik sembolü oldu. In Time bize şu soruyu sormamızı sağladı. Eğer zaman bile paraya dönüşebiliyorsa, insanlığımızı hangi noktada kaybederiz? Dijital çağda servetin gücü gerçekten elimizde mi? Yoksa kontrol bizden çoktan alındı mı? Sonuçta para sadece bir seçimdir. Ama asıl önemli olan o seçimin ne uğruna yaptığımızdır. Cebimizde taşıdığımızdan çok kalbimizde neye değer verdiğimizdedir.